Nasılsın, iyi misin Zuhal? İyiyim Ektar'cığım, çok teşekkür ederim. Şimdi siz tiyatrocular ya da sinema olarak da bunu düşünebiliriz ama ben özellikle tiyatrodan şunun için bahsettim. Hayatınızın büyük bir bölümü de turnelerde geçiyor. Biz dışarıdan bakanlar bu turneleri düşününce ne güzel diyoruz. Oh, şehir şehir geziyor, ülke ülke geziyor, kahkaha, eğlence, özel mutfaklar falan Doğru. filan. Elbette böyle bir yanı var. O tarafı da var tabii, yok değil ama. Ama bir yanı da gerçekten sizlerin düzeyinde oyuncuların, sizlerin düzeyinde yaratıcıların turnelerdeki zorlukları, koşulları müthiş, tartışılmaz. Turne deyince ne gelir aklına? Turne deyince ben gezmeyi çok seven bir insan olduğum için genellikle pek şikayetçi değilim. Sadece turnelerde bazen koşullar gereği yolculuk, oyun şeklinde olması gerekiyor. O 20 günlük sürecin ya da işte 10 gün neyse. O biraz yorucu oluyor. Yani birbirine benzeyen otel odaları, otele giriş, dinlenemeyiş çünkü akşam oyun var. Dinleniyorsun ama dinlenemiyorsun. Sonra ve asıl ilginç tarafı da şu, ben güzel taraflarından söz edeyim. Yorgunluk tabii ki var ama her kentin sanki başka bir insan gibi bir karakteri var. Sahneye çıktığın anda seyirciden aldığın elektrikle o bir karaktermiş gibi o kentin insanlarını ya da dokusunu, ruhunu hissediyorsun. Bazı yerlerde müthiş hayal kırıklığı oluyor. Bazı yerlerde de çok şaşırıyorsun. İnanılmaz bir başka bir güzellik esiyor aşağıdan. Güzel yani ben ama sonuçta son tahlilde turneleri gezmeyi çok seviyorum. Ben bir de otel insanıyım. Peki otel çok seviyorum. Onu soracağım. Hiç tiyatro turnesi ya da konserler, konserlerde bazen tabii seri konserlere de, çıkıyorsun tabii, üst üste tabii, şehir şehir. Tabii. Hiç böyle bir otelde uyanıp da ya ben şu anda hangi şehirdeyim dediğin oldu mu? Çok. Yani gözümü açıp kendi odamda, evimdeki odamdayım zannedip yanlış tarafa yürüdüğüm oldu mesela. Çok oldu bu. Benim birkaç kere de adı lazım değil. Aynı otel zincirinde kalmışım. Dünyanın çeşitli yerlerinde 3 aylık dönemde Türkiye'de ve yurt dışında aynı otel zincirinde kalmışım. Bu ne demek oluyor? Banyoya gittiğinde hep aynı şampuan tüpü var. Aynı şampuan, aynı Şimdi şampuanı görünce musluklar. diyorum. Ben şu anda bu oteldeyim. Onu biliyorum. Ama hangi oteldeyim? Hangi kentteki bu oteldeyim? Hangi ülkede ve kentteyim? O çok tuhaf bir durum evet, tabii. o biraz ürkütücü de olabiliyor bazen. Ama yani seviyorum, çok seviyorum gezmeyi. Anormal derecede çok seviyorum. Peki çocukken de sever miydin gezmeyi? Çocukken de severdim çünkü benim annem de gezmeyi çok severdi. Hiç evde oturan bir kadın değildi böyle. Bir sebep uydurur, evden en azından çıkıp şöyle bir dolanır gelirdik. Severdim, çocukken de severdim. Zaten çok küçük yaşta konservatuvara girdim. Konservatuvar Ankara'da, biz İstanbul'dayız. Daha ufak yaşta o gitmeler, gelmeler, dolaşmalar başladı. Okuldayken, konservatuvardayken yıl sonu turnelerimiz olurdu yine, okul turneleri. Yani her zaman gezmeyi çok severdim, evet. Bugüne kadar sinema ya da tiyatro diye ayırmıyorum, oyunculuk olarak söylüyorum. Bugüne kadar çalışma süreci ya da set süreci seni en çok eğlendiren, yoran, keyifsiz gelen ya da aşırı iyi gelen hatırladığın bir oyun ya da film var mı? Filmlerim içinde tabii ki benim böyle hani altın filmler dediğim filmlerim var. Yani ilk adım attığım televizyon ya da sinema dünyasında ilk adım attığım Parmak Damgası, Gecenin Öteki Yüzü, Okan Uysal çektim. Bunlar benim muhteşem. için klasik yani onlar yeri çok ayrı, çok özel. Ömer Kavur'la yaptığım filmler, Amansız Yol, Gece Yolcuları, bunlar çok özel filmler, çok unutamayacağım çalışmalar. Dizi filmlere baktığım zaman da hakikaten çok yorucu süreçler. Ama onlardan da en çok sevdiğim, yine onun da adını almadan geçmeyeceğim, Yeditepe İstanbul mesela. Ya harika. Gerçi Parmak Damgası'yla Gecenin Öteki Yüzü de diziydi ama o zamanlar biz 4 bölüm diziyi 6 ayda çekiyorduk ve sinema filmi gibiydi. Yorucu işler, daha böyle zor işler arada var tabii ama genellikle bütün setlerimi, bütün oyunlarımı çok büyük bir sevgiyle hatırlarım. Martı benim için tiyatroda çok önemlidir. Kendi tiyatromuzda yaptığım oyunlar, oyun atölyesinde, tiyatro stüdyosunda çok özel oyunlar. Hiç sahnede ezber unuttuğun oldu mu? Oluyor maalesef. Ne yapar oyuncu orada? Ya da her oyuncunun farklıdır da sen ne yaparsın? Çok, yani öncelikle susuyorsun tabii, böyle bir kalıyorsun. Eğer karşında bir oyuncu varsa, oyuncu arkadaşına yalvaran gözlerle bakıyorsun, o anlıyor zaten.
bir yerinden bir şekilde toparlayıp devam ediliyor yani. Ama tabii çok oluyor. Beyaz sayfa oluyor kafanın içi bir anda. Yani oyunculuğun her bir yönü beni çok çok etkiler, büyüler, olağanüstü işler yapıyorsunuz ama özellikle altını çizmek istiyorum. Tiyatro da bir oyuncuyu seyretmek, onun o anlık performansına ve bunu her gece yaptığını bilmek. Çok. Ya da ayda en az bir 3-4 gece oynadığını, 5-6 gece oynadığını. Eskiden hele o Eskiden 20 tabii oyun ki. falan oynuyorduk. Tabii ki, bir tabii ayda, ki. 20-25 oyun oynuyorduk. Yani Büyüleyici şöyle bir şey söyleyeyim. Tiyatro sahnesinde oynadığın her performans aslında sanki başka bir canlı gibi. Ve o canlıların hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Parmak izi gibi. Farklı parmak izleri gibi. Bazı oyunlar, bazı gecelerde o kadar müthiş oluyor ki ben onlara altın oyun diyorum. Yani 100 tane oyun oynuyorsunuz. Diyelim bir oyunu 100 kere oynadın. Mutlaka seyreden, yüzünü de seyretmiş olsa biri pek bir fark anlamayabilir. Tabii. Ama senin için o 100 tanenin içinde maksimum 3 ya da 4'tür altın oyun. Bu çok büyüleyici bir şey o değil mi? O başka bir şeydir. Bu yani. çok büyüleyici o bir şey. gece yaşanan şeyi keşke her gece yaşayabilsen ama o hani altın. O başka bir şeydir. Peki mesela bunu cidden merak ediyorum. Hakikaten söyleşi olsun da ben de bir soru sorayım falan değil. Bunu çok merak ediyorum. Sinemada ya da tiyatroda ama hep tiyatro nedense daha öyleymiş gibi geliyor. O altın gecelerden birindesin. Duygusal olarak, her şey olarak çok yukarıdasın. Adrenalin zirve yapmış durumda. Eve gidip yani normal benim gibi şuradaki herhangi biri gibi uyuyabilir misin? Sabahlara kadar uyuyamaz insan gibi geliyor Bazı bana. oyuncuların oyundan sonra böyle bir ritüelleri var. Yani işte bir şeyler yemek, bir şeyler içmek, adrenalin seviyelerini düşürmek vesaire gibi. Ben hatta bu konuda biraz adım da kötüye çıkmıştır. Ben oyundan sonra yalnız kalmak istiyorum. Hemen şeyi aslında ama bu da bir ritüel. kapatmak duyguları şeyle onu ancak yalnızken yapabiliyorum. Yani yalnızlık ve sakinlik, sessizlik istiyorum. Yani oyundan sonra böyle yiyelim, içelim, coşalım. Tabii binde bir oluyordur mutlaka. Olur tabii ama mutlaka. çok az. Şeyi söyleyeceğim bir de madem oyunculuk konuşuyoruz. Sinemadaysa bir kere çekildiği için o sahne, o altın oyunu bulmak zorundasın. O çekimde bulmak zorundasın. Ne yapacaksın, edeceksin, onu bulacaksın. Bulamadığın zaman işte olmuyor. Üstelik tiyatrodaki varoluş anından çok daha farklı. Buranda bir ışık, buranda bir reflektör, Yani altında biri duruyor, burada. üstünde bir bilmem ne, bir metre mesafende bum tutan biri var falan. Yani etrafında tiyatroda şimdi giriyorsun tabii ki o 2 saat senin saatin. Kimse o 2 saatin içine giremez. Tabii. O 2 saat yalnızsın. Sen orkestra şefisin, oyuncusun, çalıyorsun, söylüyorsun. Her şey sensin. Ama sinemada öyle değil. Orada işte o konsantrasyonunu çok iyi ayarlaman, o da zaman içinde, yıllar içinde otomatikman gelişen bir şey. Eğer sen belki tam bir olmuyor. duyguyu yakaladın, o duyguyla gireceksin. Bir anda Oradan diyorlar ki alında parlama diyor. Var, bir dakika. Parlama var. Ya da bir dakika diyor ışıkçı, şurayı biraz kısmam lazım. İşte orada müthiş bir özben kontrolü gerekiyor. Çok zor bir şey. Çok yani zor ben ya. Sinemanın bu tarafını her zaman daha zor bulmuşumdur. Çok daha zor bulmuşum. Şimdi düşündüm. Tiyatroda da tabii performans yani. Nefesin, vücudun, her şeyin. Yani biraz ağır spor gibi. Sporcu gibi yaşamak zorundasın. Çok ve yıllar sürecek. Yediğine, içtiğine hakikaten çok zor bir şey. Yani 1000 kiloyla çok yiyerek, çok içerek ya da çok sigara tüketerek sahnede olduğun zaman olmuyor. Sahnede o şeyi, azmi, o şeyi olmuyor. Yumuşaklığı ve hafifliği sağlamak için kendine iyi bakmak zorundasın. Mental olarak da her anlamda. Her anlamda. Hiç uçuş kaçırdın mı sen? Evet, bir tane ve çok komik. Yani havaalanına vaktinde geldim, check-in'imi yaptım bir arkadaşımla beraber. Gayet güzel, her şey geniş bir zaman içindeyiz. Yani o kadar mutlu gidiyoruz ki. Uçağın işte kapısı şurada, biz de burada çay kahve bir şeyler içiyoruz. Bir ara başımı bir çevirdim, hiç kimse yok orada. Meğersem kapı değişmiş, biz duymamışız. Berlin'e uçuyordum. Ve gitti. Gitti. Akşama doğru işte bir uçak daha vardı. Bütün bir günü ve çok yani araya böyle sıkışmış bir yolculuktu. 2-3 gün gidip hani kafa dağıtacaktık.
Ya o yaşadığım üzüntüyü Onun çok bir gününü anlatamam. böylece Gitti, harcamış bir oldun. gün havaalanında gitti. Bir de orada olduğun halde yani Oradayız hani yolda Ne bileyim işte tıkanırsın kapıyı bir şey olur atıyorum, falan. 414 ise o 417'ye taşınmış. O arada biz duymamışız. Peki hiç şey oldu mu herhangi bir uçuşunda, herhangi bir yolculukta gittiğin yurt dışında bir yerde yok işte bagajını açtırdılar, sana sıkıntı çıkarttılar yani oradaki girişte falan öyle sıkıntı yaşadığın oldu mu? Yok. Onu şeye bağlayacaktım yani sinirlenir misin öyle girişlerde, beklemelerde falan filan Yani bir sıkıntın olur mu? olursa tabii çok yıkılırım, çok üzülürüm, çok sinirlenebilirim ama yani yapacak bir şey yok. Ama gelmedi başıma çok şükür öyle bir şey. Hatırladığım şu anda öyle bir olay yok. Şey var mı? Hiç uçakta yanına düşen yolcu hikayen var mı? Bunun her türlüsü olabilir. Gevezesi, evet. efendim gürültücüsü, şusu busu var mı hiç? Öyle bir şey yok ama bazen arka koltukta çocuk olunca şöyle ayaklarıyla koltuğa vuruyorlar ya. O çok başıma geliyor. Ama onu çok kibar anlattın. Yani o beni böyle gerçekten hele bir de uçak sallıyorsa ne bileyim böyle tedirgin edici hava şartlarında uçuyorsak falan bir de arkadan öyle bir uyaran beni çok rahatsız edebilir. Ama bir de bazen tabii çocuk ağlamaları, gürültüler, konuşmalar oluyor. Şimdi bu ses engelleyici kulaklıklar var ya. Evet onlar çok iyi. Onlar çok muhteşem oldu. Onları takıp daha rahat yolculuk yapabiliyorum. O büyük bir avantaj. Dilerim hemen de seyahat edebileceğimiz günler gelir. İnşallah. En çok istediğim her şey. Her anlamda özgürleşeceğimiz günler hemen gelir dilerim. Var mı ilk şuraya gitmeyi çok istiyorum dediğin, tabii yurt dışıdır. Var mı kafanda bir iki yer? Berlin'e gitmek istiyorum. Londra'ya gitmek istiyorum. Stockholm'e çok gitmek istiyorum. Çok özledim. Stockholm'u çok severim ben. Gerçekten mi? Çok severim yani. Ben de çok severim. Yani benim çok büyük bir deneyimim yok. Stockholm'e bir kere yolculuk yaptım ama harika. Ara ara hep giderim oraya. Yani bugüne kadar 4-5 kez gitmişimdir aralarda. Oradaki o atmosfer, güzel yemekler, balıklar, onların o designer shopları falan çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda buna katılır mısın bilmiyorum. Şimdi genelde o kuzey ülkesi insanları için şey derler ya işte buz gibi çok soğuk. Yok ya. Stockholm'un insanları çok kadar sıcak, yardımsever, evet. turistsever, çok. Seni yönlendiren. Kesinlikle. Ya inanılmaz güzel seviyorum. hikayelerim var. Bir de tabii yani Londra, Berlin dememin sebebi birazcık oyun izlemek istiyorum. Şahbüne'de olsun, işte Londra'da tiyatro oyunları, oyun izlemek, sinemaya gitmek. Yani çok özledim böyle şeyleri. Aslında ne kadar kanıksadığımız şeyleri değerini bilmemişiz. Evet, ne kadar güzelmiş. Söylediğin 3 yeri ben de çok özledim. Berlin özellikle özledim. Evet. Ayrıca bir sürü arkadaşımızı özledik. Evet, orada bir de bir sürü arkadaşımız, dostumuz var. Tabii yani kimler vardır. Bambaşka orası, bambaşka. Çok inşallah. Son bir şey daha sormak istiyorum, merak ediyorum. Hadi diyelim Berlin olsun. Çok özledim ya. Evet, Londra'da çok. Ya Berlin çok özledim. Şimdi bir isimler vereceğim, mekanlar vereceğim, vermiyorum. Evet, geliyor her şeyiyle yani. Berlin'e gidiyorsun. Valizini hazırlarken mutlaka hemen ilk koyduğun şeyler nelerdir? Valla ben öyle çok gerekli şeylerimi alırım yanıma. Çok fazla doldurmam valizi. Küçük valizcisi. Küçük yani valizciyim. Mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca küçük valizciyim. Yani öyle fazla bir şey. Belki bir kitap atarım. Tabii ki iPad'im mutlaka yanımda olmazsa olmazım. Onların şarjları vesaire. Onun dışında öyle fazla bir şey yani şu olsun ya da bu mutlaka yanımda olsun diye bir şey yok. Harika. Biraz oradan da alışveriş yapacağım için biraz tabii boş ki, yer bırakıyorum. Şimdi bütün buradaki herkes unutmasın Zuhal Olcay'ı Berlin'e uğurluyoruz. Evet, buradan beni uğurluyoruz. Hep beraber burada onu uğurlamak ve arkasından şöyle el sallamak için buluşuyoruz. İnşallah. Ama hayatının her zamanında iyi yolculuklar diliyorum. Sağ ol Yekta'cığım.